Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek sayılan muhteşem bir katmer tarifiyle geldim. İster kahvaltıya yapın, ister çay saatlerinizde yapın, isterseniz yapıp derin dondurucuya atın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Katmerin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine yarım paket instans maya ve bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve maya eriyene kadar kaşıkla biraz karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdım ve içerisine biraz un ekliyorum. Eklediğim unun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve daha sonra hamuru kaşıkla biraz toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağıyla 6 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun markasına, kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde de yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra 4 eşit bezeye bölüyorum. 4 eşit beze yaptığım hamurların altında üstünde biraz unladıktan sonra üzerine bir poşet geçirip 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra açmaya başlıyorum. İlk yaptığım bezeyi un ve oklava yardımıyla açmaya başladım. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Kullandığım unun markası çok soruluyor. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Ayrıca bütün tariflerimde kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Yaklaşık 65 santim genişliğinde açtığım ilk hamurun üzerine biraz un serpip yedek oklavama sarıp kaldırıyorum ve daha sonra diğer hamurları açmaya başlıyorum. Bu işlemi 3 bezeye de uyguluyorum. Yaklaşık 65 santim genişliğinde açıyorum ve yapışmalar olmaması için üzerine un serpip yedek oklavama sarıp kaldırıyorum. Ama eğer sizlerin yedek oklavası yoksa üzerine bolca un serpip katlayıp kaldırabilirsiniz. Daha sonra diğer bezelerinizi açmaya devam edebilirsiniz. Siz izlerken sıkılmayın diye ben açma yerlerini bayağı bir hızlandırdım. 3 bezeyi de aynı şekilde açıp yedek oklavaya sarıp kaldırdıktan sonra dördüncü hamuru da aynı şekilde açıyorum.
Bütün hamurları da aynı şekilde açtıktan sonra erittiğim 150 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un ekliyorum ve iyice karıştırdıktan sonra açtığım hamurun üzerine her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Hazırladığım karışımı hamurun her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra ikinci açtığım hamuru da birinci hamurun üzerine seriyorum. Eğer ki üste serdiğimiz hamur alttakinden küçükse elimizle çekiştirip eşitleyelim. İkinci hamurun üzerine de aynı şekilde hazırladığım karışımı sürüyorum. Sizler isterseniz fırçayla, isterseniz benim yaptığım gibi elinizle her tarafına gelecek şekilde sürebilirsiniz. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. En üstüne dördüncü açtığım hamuru seriyorum. Ben sürekli kameranın açısını düzelttiğim için biraz yapışmış. Hafiften şöyle çekiştirerek serdim. Dördüncü hamuru da serdikten sonra şöyle elimle düzeltip eşitliyorum ve daha sonra üzerine hazırladığım unlu yağlı karışımdan sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağladıktan sonra şöyle uçlarından tutup biraz çekiştirip büyütüyorum. Hamuru elimle biraz çekiştirip büyüttükten sonra 4 parmak genişliğinde katlıyorum. Katlarken her tarafının eşit olması için uç kısımlarını da biraz şöyle elimle açıyorum. Dört parmak genişliğinde katladıktan sonra en ucunu da üzerine kapatıp ters çeviriyorum ve daha sonra dört parmak genişliğinde parçalara bölüyorum. Katmerleri istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra altını üstünü unluyorum ve üzerine bir poşet geçiriyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra biraz un ve merdane yardımıyla dikdörtgen bir şekilde açıyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi katmerlerimizin yapımı gerçekten çok kolay. Bütün katmerleri aynı şekilde açtıktan sonra hiç bekleme yapmadan pişirme işlemine geçiyorum. Katmerleri pişireceğim uygun bir tavanın içerisine öncelikle sıvı yağ ile biraz yağladıktan sonra katmeri serdim ve katmerin üzerinde biraz fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum ve iki tarafını da kızarana kadar pişiriyorum.
Katmerleri pişirirken bir tarafının tam pişmesini beklemeden diğer tarafını çeviriyorum. Yani çevire çevire kızarana kadar pişiriyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Evet, bütün katmerleri pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Bu katmerleri ister kahvaltıya yapın, ister çay saatlerinizde yapın, isterseniz yapıp derin dondurucuya atın. Gerçekten hem görüntüsü hem lezzeti muhteşem oluyor. Bu katmerleri hazırlayıp kestikten sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz zaman çıkartın. Buzu çözüldükten sonra dikdörtgen bir şekilde açıp pişirin. Gerçekten muhteşem oluyor. Evet, size katmerin nasıl kat kat olduğunu ve katlarının nasıl ayrıldığını elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. İnanın bu tarif benim her zaman evimde yaptığım bir katmer tarifi. Güvenle, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bugün de bir videonun sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizler katmerin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.